Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 7 Kasım Cuma bülteniyle karşınızdayız. Nelerimiz var? Öncelikle Arabistan'a gideceğiz. Najma Al Hilal mücadelesine bakacağız. Ardından Almanya'da Werder Bremen Wolfsburg mücadelesini inceleyeceğiz. Son mücadelemizde ise Hollanda'da Twente Telstar'ı ağırlayacak. Bu maça değineceğiz. Canlı tahtamız ve player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi var. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Harika bir Telegram grubumuz var. Açıklamadan linke ulaşıp oraya da katılabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Suudi Arabistan'a gidelim. Ligin en zayıf takımı Najma Ağar abilerden Al Hilal'i konuk edecek. Öncelikle bir Najma cephesine bakalım. Şu anda oynadığı 7 maçı da kaybeden bir Najma var. Bu ligin çok altında bir takım ve zaten lige tutunma ihtimali de her maçta eriyor. Öyle söyleyebiliriz. 5 gol attılar. Kalelerinde 16 gol gördüler. 7 maçta bir puanları bile yok. Şu an ligin dibine demir atmış durumdalar. Mario Silva yönetiyor takımı. Genel hatlarıyla aslında, Arabistan Ligi'nde Avrupa'dan oyuncu görmeye alışığız ama, bu takımda maalesef, hani, kadro kalitesi de çok yetersiz. Bir tek Amerika'da MLS'ten hatırlayacağımız Cuito var forvette. Onun da zaten golü yok. Yani ligin çok gerisinde bir takım Najma. O yüzden burada aslında, tutunmaları çok zor. Daha öncesinde Göztepe forması giyen Tijanic orada, onu hatırlayabiliriz. Al Hilal cephesine bakalım bir de. Aslında analizin ana kaynağı Al Hilal burada. Al Hilal şu anda 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikleri var. 18 gol atarken kalelerinde 6 gol gördüler. Lider Al Nassr'ın arkasında 3. sıradalar. Arada Altavon var. Onlar da 7 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik aldılar. Baktığımız zaman şimdi Al Hilal bu ligde her zaman kafayı oynayan bir takım. Al Nassr, Al Hilal olarak gidiyor zaten. Arada Al Ittihad geliyor ki onlar da bu sene oldukça kötü. O yüzden Ali'lerin şampiyonluk yarışında bu tarz maçlarda yer almaması gerekiyor. Ben işi çok sıkı tutacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman formda bir Ali'ler var. Özellikle Leonardo, Darwin Nunez'in uyumuyla beraber ligde de üst üste galibiyetler aldılar. Şu anda baktığımızda son 4 maçını kazanmış bir Al Hilal var. Ondan öncesinde aslında en direkt rakipleri Al Ahly ile 3-3 berabere kaldılar ve Al Qadsiya ile 2-2 berabere kaldılar. Kadro kalitesi olarak Al Hilal'e yakın takımdı bu ikisi de. Simone Inzaghi yönetiyor. O yüzden burada işi çok sıkı tutacaklarını düşünüyorum. İlk yarı Al Hilal galibiyeti önereceğim. Biraz daha canlıdan bekleyip Al Hilal'in deplasman 0.5 üstünü değerlendirebilirsiniz ilk yarıdan. İlk yarı Al Hilal'in 2 golü değerlendirilebilir. Maç boyunca Al Hilal'in 3 golü de değerlendirebilir. Ağır bir Al Hilal galibiyeti bekliyorum. Burada 5-0, 6-0'a kadar gidebilecek bir mücadele aslına bakarsak. O yüzden benim buradaki ana tercihim ilk yarıdan Al Hilal'in işi sıkı tutacağı ve ilk yarı 2 olarak sonuçlayacağı yönünde olacak. Hadi gelin şimdi Werder Bremen Wolfsburg mücadelesine bakalım. Bundesliga'nın iki gedikli takımı Werder Bremen'le Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Baktığımız zaman Werder Bremen cephesinde 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet var. 13 gol atarken kalelerinde 17 gol gördüler. 12 puanları var. 9. sıradalar. Wolfsburg cephesinde ise işler pek iyi gitmiyor. 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetleri var. 11 gol atarken kalelerinde 16 gol gördüler. 8 puanla şu anda 12. sıradalar. Son maçlarına baktığımızda Werder Bremen Mainz deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Union Berlin'i içeride 1-0'la geçti ki onu Telegram'da da değerlendirmiştik. Heidenheim mücadelesinde ise 2-2'lik bir beraberlik var. Wolfsburg'a baktığımızda son maçta Hoffenheim'a 3-2 yenildiler. Bir önceki maçta Holstein Kiel'e kendi sahalarında 1-0 kaybettiler. Hamburg deplasmanındansa 1-0'la galip gelmeyi başardılar. Baktığımız zaman ikisi de aslında golcü takımlar, açık futbolu seven takımlar. Sadece bu yıl Wolfsburg geçen yıla nazaran biraz daha form düşüklüğü yaşıyor diyebiliriz. Ama gene de önemli oyuncuları var. İkisi de bu lige tutunacak takımlar. Yani orta sırada bitireceklerdir gene Bundesliga'yı. Düşeceklerini çok düşünmüyorum. Maçı içindeki genel analizim ise ikisi de dalgalı performans sergiliyor. Ve aslına bakarsanız ikisi de bir çıkış yolu arıyor. Bence ikisi birbirleri için uygun rakip. O yüzden açık futbol tercih edilecektir. Burada benim buradaki ana tercihim ilk yarı 0.5 üstü yönünde olacak. İlk yarıdan minimum iki takımdan biri ağları sarsacaktır diye düşünüyorum. Ortaya 0.5 öneriyorum. Taraftan kaçmanızı tavsiye ediyorum. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Telegram kanalında çok hareketliyiz. Orada da kazançlar sağlıyoruz. Bu videonun altında açıklama kısmından linkten bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Beğenileriniz önemli. Videoya bir beğeni bırakırsanız da bizlere destek olmuş olursunuz diyelim ve hadi gelin buradan direkt olarak Hollanda semalarına gidelim.
Beklentilerin uzağındaki Twente Terzitar'ı ağırlayacak. Öncelikle bir takımların genel form durumlarına bakalım. Twente şu an 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9. sırada 20 gol atarken kalelerinde 18 gol gördüler. 15 puanları var. Terzitar ise ligin zayıf takımlarından 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldılar. 14 gol atarken kalelerinde tam 21 gol gördüler. Herakles'in bir sıra üstünde ligin sonundan ikinci konumunda. Baktığımız zaman Twente genel hatlarıyla aslında Avrupa Ligi'ne gidebilen bir takım. Yani Twente'yi her zaman ya UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde görüyoruz. Ama bu yıl biraz daha beklentilerden uzak. Şimdi Twente'de derin bir analiz yaptım. Baktığımız zaman Twente aslında gol bulabilen bir takım. Yani hücum hattında evet o sete oyunu oturtup rakiplerine karşı gol bulabilen bir takım. Aslında Twente'nin asıl problemi geçişten yediği goller. Yani Twente topu kendisinde tutuyor, iyi de oyun kuruyor, iyi de atak yapıyor. Ama kaybettiği anda dönüşlerde sıkıntı yaşıyor. O yüzden de çok gol yiyor. Özellikle iç saha performansına baktığımızda PSV maçı dışında Nakbre'de 2 gol attılar. Fortuna 3 gol attılar içeride. Herakles'e 2 gol attılar. Ajax'a 2 gol attılar. Yani iç saha maçlarında gol bulabilen bir Twente var. O yüzden aslına bakarsak yani hücumda çok problemi olmayan, savunması SOS veren bir Twente var. Ve Twente son 7 maçta gol atmayı başardı. Yani bu da aslında hücumun varyasyonel olduğunu ve hücumda sonuca gidebildiklerini gösteriyor. Şimdi bu maç üzerinden düşünüyoruz. Artık Twente'nin bir çıkış yapması gerektiğini düşünüyorum. Telstar da hiçbir şey oynamıyorken, ligin dibine demir atmışken bu maç onlar için doğru maç olacaktır diye düşünüyorum. Gol bulabilen bir takım Twente. O yüzden benim buradaki ana tercihim ev 1.5 üstü yönünde olacak. Ama Twente'nin de gol yeme alışkanlığını da atamadığı için burada 1 ve 1.5 üstü önermiyorum. Yani ben 2-2'yi de yanımda tutmak istiyorum. Buradaki benim ana ve tek tercihim ev 1.5 üstü yönünde olacaktır. Twente'nin kendi sahasında Telstar ağlarını minimum 2 kere sarsacağını düşünüyorum. Hadi gelin şimdi canlı tahtamız ve player tercihlerimize göz atalım. Canlı tahtamıza baktığımızda Greuther Fürth Preußen Münster mücadelesinde Münster'in bir golünü takip edeceğiz. Fürth'ün defansı inanılmaz kötü son dönemde. Münster'in ağları bir kez sarsacağını düşünüyorum. FC Eindhoven Den Bosch mücadelesinde dakika 60'tan sonrasında ortaya bir golü değerlendireceğiz. Zagreb Lubin Gornik Zagreb mücadelesinde ise deplasmanın bir golünü değerlendireceğiz. Player'a baktığımızda Al Hilal mücadelesinde Leonardo'nun, Twente mücadelesinde ise Wolfswinkel'in bir gol atacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Telegram'da canlı da şov yapıyoruz. Telegram'a da açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz diyelim. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.